Bugün herkesin merakla beklediği, uzun bir süredir merakla beklediği Masumiyet Müzesi dizisinin röportajı için karşınızdayım. Sevgili konuklarım Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir ve sevgili yönetmenimiz Zeynep Günay İstanbul'da. Ben çok uzaklardayım. Orhan Pamuk diyor ki, tek tek bireylerin sıradan hikayelerinin bütün büyük toplulukların tarihinden daha zengin, daha insani ve çok daha mutluluk verici olacağını hepimiz biliyoruz diyor. Orhan Pamuk'un bu sözü için ne söylersiniz? Bence zaten bunu müzede de görüyoruz. Bu müzeyi güzel yapan şey de bu. Oradaki eşyaların sıradan ve gündelik eşyalar olması, günlük hayatımızda belki bir saniye bile fark etmediğimiz eşyaların oluşturduğu bir bütün o müzeyi çok daha anlamlı kıldığını düşünüyorum. Çünkü biz işte tarihi eserler olsun, mücevherler olsun, altınlar, kılıçlar vesaire, hani onlar hep böyle daha ulaşılamaz gelirken buraya girdiğiniz zaman belki babaannenizin evinden, anneannenizin evinden o televizyonun üstündeki masa örtüsünü görmek bile size başka bir duygu hissettiriyor ve daha samimi geliyor. Bu anlamda ben katılıyorum. Sinema tadındaki dizisiyle sanatsal yolculuğunu tamamlıyor mu? Ya da sanatsal yolculuğuna devam mı ediyor? Tabii sanatsal yolculuğunun devam edip etmediğini tabii ki Orhan Pamuk'a sormamız lazım ama en azından siz Masumiyet Müzesi'ni canlandıran ekip olarak bu konuda ne söylersiniz? Masumiyet Müzesi'nin sanatsal yolculuğuyla ilgili. Beni aslında kitapla ilgili çok etkileyen şeylerden bir tanesi Orhan Bey'in zihninde romanın müzesini oluşturmak fikri ilk oluşuyor. Ama her şey aslında eşyalarla başlıyor. Bu yolculuğun en başında aslında seçilen objeler var. O seçilen objelerin etrafında romanı yazmaya başlıyor. Dolayısıyla bu tabii dizi için de çok belirleyici bir şey oldu. Çünkü ben de Masumiyet Müzesi'ni çok severek okuyan biri olarak oradaki bütün müzede sergilenen eşyalara sadık kalıp dünyayı aslında onların etrafında kurmak istedim. Ama bu gerçekten hani o kadar katmanlı bir roman ki kitabı okuduğunda bir sürü başka katman geliyor. Sette aslında sete çıkmadan önce konuştuğumuz katmanların ötesinde başka şeylerle karşılaştık. Çekim bittikten sonra montaja gittiğimde burada da başka bir şey varmış dedim. Yani sanki böyle bir organik yapı gibi devam eden bir hali olduğunu düşünüyorum. Aslında roman Kemal'in gözünden bir anlatı olduğu için Füsun'un iç dünyasına aslında diziyle beraber bir tık daha erişim hakkımız oluyor. Ve tabii ki yönetmenimizin bir kadın olması da burada bir kadın anlatısı olabilme şansına bir şey daha ekliyor. Ben bu kısmıyla da çok ilgileniyorum tabii ki. Füsun'u anlatabilmek, Sibel'i anlatabilmek, kadınları anlatabilmek. Senaryoyla roman arasındaki bağı birebir mi izliyoruz Masumiyet Müzesi'ni, Masumiyet Müzesi dizisinde? Oyuncu tarafından biraz kısaca bir zorluğundan bahsedeyim. Romanda adam duygusunu böyle 2 paragrafta falan anlatıyor ve ben bunu bir bakışımla göstermek zorundayım. Ama orada iki paragraf yazmış Orhan Bey ama benim bir bakışımda onu anlatmak zorundayım. Bu tarafı çok zor. Ve bir de bunun tarafı var tabii ki. Hem anlatıcı Kemal'de diyalogları şeydekileri hatırlamıyorum ama bir kitap cümlelerini ağzınıza oturtmak da çok zor. Benim zorlandığım bir tarafta bu vardı. Benim de karaktere hazırlanırken Füsun'da aslında zorlandığım taraf şu oldu başlangıçta özellikle. Romanda Füsun Kemal'in gözünden anlatılan bir karakter olduğu için Füsun'un iç dünyasına erişmem gerekiyordu. Füsun'u bulmam gerekiyordu. Ve bu konuda ben gerçekten tekrar çok teşekkür ederim. Yani bana o kadar güzel bir yol gösterdin ki oyuncu provaları esnasında. Yani bana bir anı defteri oluşturmam gerektiğini söyledi. Ve sete girene kadar ben o anı defterine Füsun'un çocukluğundan itibaren işte odasının rengi nedir çocukluğundaki, işte nasıl kokar, en sevdiği renk nedir gibi böyle aslında işte ailesiyle ilişkisi nasıldır. Bütün o Füsun'un iç dinamiğini bulmama yardımcı olacak. Füsun'u Füsun yapan şeyleri bulmama yardımcı olacak küçük şeyleri aradım. Ve o bence gerçekten ilerleyen süreçte çok faydalı oldu. Gerçekten sorumluluğu çok yüksek bir iş miydi? Çok sorumluluk mu hissettiniz ya da onu nasıl çözdünüz? Kolay bir şey değil çünkü.
ben kendime bir söz vermiştim. Ben bu sorumluluğu hiç üzerime almayacağım dedim. Yani ben kutsallaştırmadım bu işi açıkçası başlangıç noktasında. Ve eğer altından kalkabildiysem bunun bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi de bu bence. Kendimi oraya götürmedim yani. Ama Zeynep Günay'ın adını ben duymuştum. Benim için en büyük hayalim benim Zeynep Günay'la çalışabilmekti. Canım benim, Dolayısıyla çok teşekkür ederim. ben oradan şey yaptım. Benim motivasyonum orasıydı daha çok ve bu yolculuk içerisinde ilk günden son güne kadar ben nasıl oyunculuk çalışacağım ve ne kadar gelişeceğim. Ben daha çok buralarla ilgilendim. Romanın sorumluluğunu kendi üstüme çok almamaya gayret. Tabii ki alttan alta korku, heyecan, gurur, böyle iç içe geçmiş şeyler vardı tabii ki ama daha çok oyunculuk, hocayla beraber oyunculuk çalışmaya ben gayret ettim. Oralarda gezdim. Büyük bir gurur, büyük bir mutluluk ama çok da büyük bir sorumluluk ve ben Selahattin'in aksine sanıyorum bir tık daha kutsallaştırmış olabilirim. Bir tık daha omzuma yük bindirmiş, bilinçli bir şekilde bindirmiş olabilirim. Tabii ki yani Orhan Pamuk'un zaten uyarlamasına izin verdiği ilk roman olması da bu sorumluluğu daha da görünür kılan bir şey. Ya biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Karakterlerin iç dünyasına erişmeye gerçekten gayret ettiğimizi düşünüyorum. Gerçek kılmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Ben ister istemez kutsallaştırdım çünkü çok sevdiğim bir kitaptı ve hani 15 yıl önce okuduğumda kafamda kalmış, kafamda kalbimde kalmış bir hali vardı. Dolayısıyla ben de Selahattin gibi tamam okey bu sadece bir hikayeye gelmek çok istedim ama o hani 15 yıldır benimle birlikte gelen bir his olduğu için ondan o kadar kolay kurtulamadım. İkincisi bir diğer zorluğu da hani böyle bir proje için dar bir zamanda iç içe çekiyor olmaktı. Bu benim ilk kez deneyimlediğim bir şeydi. Yani kronolojik sırayla değil de karmaşık yani gün içinde 9. bölümden, 4. bölümden, 6. bölümden sahneler çektiğimiz oldu. Gerçekten çok yani bir oyuncu için çok çok zor bir şeydi. Hele ki böyle katmanlı bir karakter için. Bir diğer taraftan da bir erkek karakteri takip ederek çektiğim ilk iş. Ve de üstüne Orhan Pamuk'un ismi. Tabii bunların hepsi normalde odaklandığımın belki de 4-5 katı daha fazla odaklandırmayı gerektirecek. Ve ancak çok inanarak, çok severek yapılacak bir şeydi. Ne kadar şanslıyım ki çok iyi yol arkadaşlarım ve çok inançlı oyuncularımız vardı. İnançlı, sabırlı. Sen Masumiyet Müzesi'nde oynamayı nasıl tarif edersin? Selahattin'de bir değişim oldu mu? Daha fazla beyazım var artık. Biraz daha. Yani tersten gideyim, bitirişiyle başlayayım. Ben normalde bir iş bittiğinde vedalaşabiliyorum yani karakterle. Bunda öyle olmadı. Yani ilk bu şey değil saydım. İlk 5 sabah rüyamdan sıçrayarak uyandım. Yani ya adamın yaşadığı acılardan bir şeyden uyanıyorum ya da setteki bir şeylerden dolayı uyanıyorum. 5 gün bu böyle sürdü. Hiç böyle bir şey olacak. Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Yani tiyatro provalarında olur bu. Özellikle premier günü yaklaşana kadar özellikle. Ve postürüm de yani biz şeye karar verdik. Biraz Kambur olmasına. kambur oynamaya. Çünkü işte annesi ve Sibel de ona daha dik dur deyince biz bir gün daha şey kullanalım dedik. Ben de zaten duruş bozukluğum var. Bana da iyi geldi. O daha rahat oldum. Bu fiziksel ve içsel şey çok devam etti. Yani hala içimde bir yerlerde bu adamı hissedebiliyorum. Bu enteresan bir deneyim oldu benim için. Başlangıcı yani ben tabii ki daha önce hiç okumamıştım ve okuduğumda da bir yönetmen gözü gibi de okumamışım ve çok çok farklı şeyler bir oyunculuk bir şeyine gittik. Yani bu kadar katmanı bir arada aynı anda oynamak gerçekten çok zordu. Burada iyi ki Zeynep Hoca var. Onunla çalışma heyecanı içerisindeyim. Çok zorlandığımız zamanlarda oldu. Ama Kurak Günler'le beraber kariyerimin yani ikinci kült işi olması niyetindeyim. Bunun sorumluluğundaydım da, yani bilincindeydim de. Ne olursa olsun ama yine de ben sonuçla ilgilenmediğim bir yerdeyim yani.
o yolculuktu. Bir yerden sonra öyle oluyor. Yani daha 9. yılımdayım şu anda. Sonuçları kontrol edemeyeceğim artık anladım. İyi kötü bir şekilde. Dolayısıyla yolculuğa önem verdiğim bir yerdeyim. Bence A noktasına B noktasına gittiğimde bir gün Zeynep Hoca'ya şeyi de söyledim. Ya dedim galiba benim içimde bir tane oyuncu hayvanı varmış. Sen bir şey açtın yani. O an böyle şey gibi hissediyordum. Beni dünyada herhangi bir audition'a sokun. O ritimde ama o 4 aylık için alamayacağım bir şey yoktu. Çünkü gibi hissediyordum. Yani bu şey benim normalde kurmayacağım bir cümle de. Oraya geldim yani hani. Çünkü her şeyi oynadık yani hani acısından tutkusuna, katmanlı oyunculuğuna dedim ki şu an her şeyi yapabilirim ya. Yani şu an gelsin bir şey geliyorsa bana. O hale beni o hale getirdi. Dizide aşk sevdiğini izlemektir, gözlemlemektir diyor. Sizce nedir? Benim bu hikayenin bir parçası olmadan önce aslında yani bütün insanoğlunun senelerdir aslında aşk üzerine düşündüğü gibi ben de çok düşündüm. Aşk nedir? Benim için aşk nedir? Bunun cevabını bulmaya gerçekten çalıştığım anlar geliyor aklıma bu soruyu düşününce. Bir cevabını bulamamıştım ben daha önceden. Ve açıkçası doğruyu söylemek gerekirse Füsun karakterini canlandırdıktan sonra sanırım kafam bir tık daha bile karışmış olabilir. Ama benim de aklıma Zeynep Hoca az önce alıntılar yaparken hikaye romanın içinden benim de aklıma şu geldi. Füsun'un Kemal'e söylediği bir laf. Bir insan uğruna her şeyi göze alabilmek. Yani bu kadar büyük, bu kadar ateşli, tutkulu ve yakıcı hem yani gölge taraflarıyla da tabii ki var olabilen bir hal gibi geliyor bana. Ama tabii ki hala tanım bulmaya çalışıyorum kendi içimde. Bakalım bu dönem dönem değişecek bir şey olacak sanıyorum. Çok teşekkürler her şey için ve izleyicimize de çok teşekkür ederiz.